Gökyüzü. Bir zamanlar atalarımız için sadece bir ışık kaynağı mıydı? Yoksa aniden ölüm kusan kozmik bir düşman mı? Bugün Türkiye'nin Nevşehir il sınırları içerisinde peri bacalarının sessizce yükseldiği Kapadokya topraklarının tam altında. İnsanlık tarihinin en büyük, en karanlık ve en kusursuz mühendislik sırrı yatıyor. Derinkuyu. Yeryüzüne kibirle yükselen Mısır piramitlerinin aksine bu yapı yerin kalbine, karanlığın en derin dehlizlerine doğru inşa edildi. 85 metre derinliğe kadar inen, tespit edilebilen tam 18 katı ve en az 20 bin insanı aylarca, hatta belki de yıllarca gün yüzü görmeden barındırabilecek devasa bir kapasite. 1963 yılında Nevşehirli sıradan bir vatandaşın evindeki basit bir tadilat esnasında tesadüfen bulduğu o gizli kapı. Sadece basit bir sığınak değil, içinde okulları, devasa şaraphaneleri, hayvan ahırları, yemekhaneleri ve kutsal ibadethaneleriyle kusursuz, bağımsız bir yeraltı habitatını gün yüzüne çıkardı. Peki ama neden? Bu insanları güneşi, gökyüzünü ve bereketli toprakları terk edip yer altında bu klostrofobik dehlizlerde yaşamaya zorlayan o korkunç güç neydi? Ana akım tarih kitapları bize ne söyler? Bu devasa şehirlerin Roma zulmünden veya Arap akınlarından kaçan ilk Hristiyanlar tarafından kazıldığını iddia ederler. Ama bu iddia mantığın sınırlarını zorlayan askeri ve teknik çelişkilerle doludur. Düşünün, teknik hiçbir bilgisi olmayan, baskı altındaki, açlık ve sefalet sınırındaki kaçak bir halk, tek bir kazma ve çekiçle 18 katlı, 85 metre derinliğinde bir mühendislik şaheserini nasıl inşa edebilir? Askeri açıdan bakıldığında, burası bir sığınak değil, aksine korkunç bir ölüm tuzağıdır. Şehirde ısınmak veya aydınlanmak için tek bir ateş yakıldığı an, yüzeydeki 52 devasa havalandırma bacasından dumanlar yükselektir. Bölgeyi kuşatan bir düşman ordusunun yapması gereken tek şey, bu bacaları kapatıp içerideki binlerce insanı diri diri boğmaktır. Romalılar veya Araplar bu kadar aptal mıydı? Ya da bu şehri kuran kadim mühendisler bu askeri zafiyeti öngörememiş olabilir miydi? Peki ya hafriyat? Milyonlarca metreküp tüf kayası oyulurken ortaya çıkan o devasa moloz yığınları nereye gitti? Eğer düşmandan gizlenmek istiyorsanız, yüzlerce futbol sahasını dolduracak o molozları nereye sakladınız? Yüzeye açılan binlerce havalandırma deliğini düşman gözlerinden nasıl gizlediniz? Dahası, tarihsel belgeler yalan söylemez. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış ünlü tarihçi Ksenofon, ünlü Anabasis eserinde bu bölgedeki yeraltı şehirlerinden ve buraların Frigler tarafından kullanıldığından bahseder. Bu da göstermektedir ki, Derinkuyu, Hristiyanlığın doğuşundan en az 1000 yıl önce de oradaydı. Derinkuyu, tesadüfi kazılmış karanlık oyuklar değildir. O, modern fiziğin ve termodinamiğin kurallarına göre tasarlanmış bir deha ürünüdür. İçerideki binlerce insanın, beslenen hayvanların ve yakılan meşalelerin ürettiği o zehirli karbon monoksit ve metan gazları doğal bir baca etkisiyle yukarı çekilir. Gelişmiş negatif ve pozitif hava basıncı sistemi sayesinde temiz hava en derin katmanlara, 18. kata kadar pürüzsüzce ulaştırılır. Sadece bu da değil. Araştırmacı Sezin Nas'ın hayranlık uyandıran çalışmalarına göre bu havalandırma bacaları aynı zamanda katlar arasında sesin yankılanmadan iletilmesini sağlayan kusursuz bir akustik ağ olarak tasarlanmıştır. Bir kattaki tehlike fısıltısı saniyeler içinde en alt kata kadar yankısız ulaşabiliyordu. Peki ya su? Yüzey sularının düşmanlar tarafından zehirlenmesi ya da kesilmesi ihtimaline karşı su ihtiyacı yüzeyle hiçbir bağlantısı olmayan 55 metre derinlikteki yeraltı nehirlerinden ve tamamen izole kuyulardan sağlanıyordu. Ve en gizemlisi, katları birbirinden ayıran, ağırlıkları 200 ile 500 kilogram arasında değişen o devasa dairesel kilit taşları. Bu taşlar sadece ve sadece içeriden kapatılabilecek bir mekanizmaya sahipti.
Bu tasarım, klasik bir askeri kuşatmadan ziyade dış dünyadaki atmosferik, çevresel veya kozmik bir tehdide karşı hava sızdırmaz bir mühür görevi görüyordu. Dışarıdaki zehirli hava, radyasyon veya dondurucu soğuk bu mühürlü kapıları aşamazdı. Son jeoradar taramaları ve tesadüfi keşifler bize gösterdi ki, Derinkuyu tek başına bir yapı değildir. O, Kayseri'den Sivas sınırına kadar uzanan devasa bir yeraltı medeniyetinin sadece küçük bir parçasıdır. 2012 yılında Nevşehir Kalesi'ndeki bir kentsel dönüşüm projesi esnasında tesadüfen bulunan yeraltı şehri, tam 460 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Bu, tam 65 futbol sahası büyüklüğünde ve 113 metre derinliğiyle dünyanın açık ara en büyük yeraltı şehridir. Kayseri Gesi ve Koramaz Vadisi'nde 2014'te keşfedilen, içinde demir atölyeleri barındıran devasa yapılar ve 16 kilometre boyunca uzanan entegre sığınak sistemleri ve Mardin'deki antik adıyla Matyate, yani mağaralar şehri. Tam kapasite çalıştığında tam 70 bin kişiyi barındırabilecek bir kapasiteye sahip. Ve bugün bu devasa yapının sadece %5'i açığa çıkarılabilmiş durumda. Karşımızda duran tablo, geçici olarak saklanan birkaç bin mülteci değil. Küresel çapta organize olmuş, milyonlarca insanı yerin altında yaşatabilecek düzeyde devasa bir yeraltı şebekesidir. O halde asıl soruya geri dönelim. İnsanlığı güneşi ve gökyüzünü terk etmeye zorlayan o devasa kozmik güç neydi? Boston Üniversitesi'nden ünlü jeolog ve jeofizikçi Dr. Robert Schoch'un güneş kaynaklı karanlık çağ teorisi. Bu sırrı yeryüzü ordularında değil, gökyüzünde aramamız gerektiğini söyler. Jeolojik veriler, Grönland buzullarından alınan iklim çekirdekleri bize dehşet verici bir gerçeği kanıtlıyor. Genç Dryas anomalisi. Günümüzden 15.000 ila 11.500 yıl önce dünya çok şiddetli iklimsel dalgalanmalar yaşadı. Milattan önce 10.900 civarında, büyük ihtimalle bir meteor etkisiyle dünya aniden dondurucu, karanlık bir soğuk evresine girdi. Ve asıl felaket, milattan önce 9700 civarında geldi. Güneşte yaşanan devasa koronal kütle atımları, yeryüzünü kavuran küresel plazma fırtınaları, gökyüzünden ölümcül radyasyon yağdırdı. Bu ani ısınma, buzulları hızla eriterek küresel büyük tufanları tetikledi. İnsanların kılıç ve kalkanla savaşamayacakları bu öldürücü kozmik radyasyondan, dondurucu soğuktan ve kavurucu güneş fırtınalarından korunmak için tek bir şansları vardı: yerin altına sığınmak. Ve bu dehşet verici kozmik travma, binlerce yıl boyunca kadim dinlerin ve mitolojilerin bilinçaltına kazındı. Zerdüştlüğün kutsal metni Avesta'da, Bilge Rab Ahura Mazda, Peygamber Yima'yı yaklaşan dondurucu ve ölümcül bir kışa karşı uyarır. Ve canlıların soyunu korumak için Vara adı verilen devasa bir yeraltı şehri inşa etmesini emreder. Metindeki mühürlü kapılar, suni ışık sistemleri ve sokak yapıları, Derinkuyu mimarisiyle nasıl da birebir uyuşmaktadır. İskandinav mitolojisindeki o hiç bitmeyen dondurucu Fimbul kışı, Mayaların gökyüzünün öfkesinden kaçıp sığındığı Chikomostok yani 7 mağara miti ve Hindu mitolojisinde gökyüzünde 7 güneşin birden doğup dünyayı kavurduğu Pralaya dönemi. Hepsi aynı şeyi anlatıyordu. Gökyüzünden gelen ölümden kaçmak için yerin kalbine sığınan insanlığı. Arkeolojik bulgular, termodinamik modellemeler ve kadim mitler birleştiğinde karşımıza tek bir gerçek çıkıyor: Derinkuyu ve benzeri devasa yapılar, Romalı Hristiyanların sıfırdan kazdığı basit sığınaklar değildir. Onlar, tufan öncesi çağlarda yaşamış, yüksek mühendislik bilgisine sahip kadim toplulukların küresel kozmik felaketlere karşı inşa ettiği kıyamet sığınaklarıdır. Hristiyanlar veya Frigler sadece bu hazır sığınakları buldular ve yeniden kullandılar. Atalarımız binlerce yıl önce yaşadıkları o büyük göksel dehşetin travmasını unutmadılar ve bu devasa taş şehirleri gelecek nesillere, yani bizlere birer uyarı olarak bıraktılar. Bugün Kapadokya'nın sessiz koridorlarında yürürken sadece taşları değil, atalarımızın fısıltılarını dinleyin. Çünkü o fısıltı
gökyüzünün bir gün yeniden öfkeleneceğini fısıldıyor olabilir.